İyi misiniz? Tyson Fury, Dillian Whyte maçı ile ilgili konuşacağız. Önemli açıklamalarda bulunacağız. Tabii bunun öncesinde de arkadaşların gelmesini bekleyeceğiz. Sonrasında da yorumumu yapacağım. Buradan öncelikle bir sayfa açacağız. Şimdi Tyson Fury, Dillian Whyte maçı ile ilgili düşünceleriniz, yorumlarınız nedir? Belirtin. Arkadaşlar da yavaş yavaş gelsin. Bu maçı tabi merak eden, bu maçın daha doğrusu sonucunu merak eden arkadaşlar var. Ne olacak? Bu maç nasıl geçecek? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Selam hocam. Aleyküm selam. Bu maçla ilgili aleyküm selam. Şimdi arkadaşlar ben kendi yorumumu yapacağım. Öncesinde de tabi açıklamalar kısmında bir iki soru yönelttim. Sorulara bakın, ona göre cevabınızı, düşüncenizi söyleyin. Fury. Pozisyon aldın mı? Şimdi arkadaşlar bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz. Tyson Fury Dillian Whyte maçı ile ilgili son basın konferansına baktığımızda aslında bu maçta Dillian Whyte'nin kaybedecek hiçbir şey yok. Kazanacağı çok şey var, kaybedeceği bir şey yok. Dillian Whyte bu maçta çok rahat. Dillian Whyte zorunlu rakip. Tyson Fury'ye baktığımızda sanki Tyson Fury'de inceden yüz ifadesinde, duruşunda bir endişe var. Ama şu bir gerçek. Tyson Fury içinde çok güçlü birisi. İçinde çok güçlü birisi. Özellikle de rakipleriyle karşı karşıya geldiğinde sanki içinde böyle bir canavar var. O canavar bir anda öfkeleniyor. Böyle kendisini zor tutuyor. Yani o tarz bir isim, iç dünyasında güçlü bir isim işin açıkçası. Zaten her şeyi içinde biriktiriyor ve kendini bazen kendine saklayabilen bir isim. Bu yüzden de bu maçta sürprizlerin maçı olacak aslında bu maç. Neyin ne olacağı hiç belli değil. Özellikle de boks fanlarının çoğu Dillian Whyte'nin tehlike yaratabileceğini söylüyor. Tabi maç rutin giderse bu maçı Tyson Fury boks tekniğine baktığımız zaman, yaptığı boksa baktığımız zaman Tyson Fury bu maçı puana kalırsa puanla alacağını ben şahsen düşünüyorum. Yani %80, %85. Dillian Whyte'e sürpriz yapabilir maçta. Ama şu bir gerçek. Dillian Whyte bu maçı çok önemsiyor. Tyson Fury tabi Dillian Whyte'yi böyle kolay bir lokma gibi görebilir. Yani yenebileceği fizik olarak üstün. Ama boks bu. Hiçbir zaman hafife almamak gerekiyor. Ne efsaneler boks ringlerinde boyun eğdi, yenildi. Muhammed Ali Clay yenildi. Mike Tyson, Pacquiao, Canelo, yani birçok isim boks ringlerine yenildi. Bu yüzden boksta hiçbir zaman e, hiçbir rakibi hafife almayacağız. Haklısın hocam, Fari endişeli. Aynen öyle. Yani dediğim gibi Dillian Whyte'nin kaybedeceği bir şey yok. Sonuçta Dillian Whyte'de kemer yok, bir şey yok. Zorunlu rakip, ama Tyson Fury kemerlerini kaybedecek. Serisi bozulacak. Bu şekilde ters bir nakavt alırsa her şeyi elinden gidecek. Bu yüzden bu maçta Tyson Fury çok endişeli. Bu maçtan sonra da zaten emekli olacağını söylüyor. Ama hiç kimse emekli olacağına inanmıyor. Özellikle de babası, yakın, onu tanıyan insanlar ona güvenmiyor doğrusunu söylerken. Yani söylediklerini hiçbir zaman gerçekleştirmeyen bir adam Tyson Fury.
Tyson Fury Sınır. İyi günler hocam, nasılsınız? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Serkan Geçer. Bizim eski takipçiler ne oldu ya? Hiçbirini göremiyoruz. Nereye kayboldu onlar? Yavaş yavaş gelecekler. Sorular gelsin arkadaşlar. Sizin mesleğiniz bu. Mutlaka benden daha iyi değerlendirirsiniz. Ama baktığımda teknik, çene, güç, patlayıcılık her açıdan Fari çok önde. Zaten e, Tyson Fury hakkında zaten onu söyledim. Teknik olarak e, Dillian White'yi yeneceğini söyledim. Çok önde. White'nin bir tek yönünü söylemiyorum galibiyet için. Maç ne zamanda? Maç cumartesi günü. Sadece sürpriz bekliyoruz Dillian White'den. Yani ters bir yumruk. Ters bir yumrukla belki anca bu şekilde kazanabilir. Öbür türlü işi biraz zor. Çünkü karşısında gerçekten fiziğinin fiziğini kullanan, belleri çok iyi, refleksleri çok iyi, kolay kolay yumruk yemeyen akıllı bir boksör var. Ama şu bir gerçek, Dillian White'yi de göz ardı etmemek lazım. Çok sağlam çıkışları var. Saat 20.00'da bu normalde sabah 4.30 oluyor. Yani 21.00'da ekranlara başında olun. 21.00'da bu maçı verecek. Esport Plus'tan bu maçı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Esport Plus bu maçı yenecek. Dur yine bakayım sizin için. Esport Plus'a yeniden bakayım. Size söyleyeyim. Sorular gelsin arkadaşlar. Maçla ilgili düşüncelerinizi söyleyin. Ah, Dur bakalım bir saniye. Maç hakkında bu maç sizde nasıl geçer? 12 round sürer mi? Bence 12 round sürmeyecek bu maç. Ya Tyson Fury'den bir knockout gelecek ya da Dillian White'den gelecek. Ben zannetmiyorum 12 round bu maçın süreceğini. Şahsen. Sürerse de zaten puanlamaya kalırsa maç Tyson Fury'nin. Maça bir gün 21 saat 46 dakika 14 pardon 11 saniye kaldı. Fury Joshua maçı gelmeli artık. Yok. Metin Gürbüz Tyson Fury Joshua ile hiçbir zaman maç yapmayacağım diyor. Ben zamanında söyledim. Zamanında gelecekti diyor. Zamanında olsaydı maç yapardık artık diyor. O şansı ikisi de kaybetti diyor. Alexander Usyk de Anthony Joshua da ben diyor Dillian White maçından sonra diyor kesin emekli olacağım diyor. Tabii bakalım emekli olacak mı yani hep lafta kalıyor bunlar. E, ama bakacağız. Dur şuraya bir Maça bir gün kaldı arkadaşlar.
Fariz Joshua maçı gelmeli artık. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Sorular gelsin ben de cevaplayayım yani. Maçla ilgili düşüncelerinizi söyleyin. Aklınızdakileri söyleyin ben de size cevap vereyim. Fari vücut konusunda berbat. Sportiflik konusunda gerçekten kötü. Fari'nin vücudu sağlamlaşması sonucu daha ne olur? Aslında doğrusunu söylemek gerekirse ben Tyson Fury'nin fizik olarak onu beğenmiyorum. Tamam boyu falan iyi. Ama şu bir gerçek. Fiziğini beğenmesem de bu adam fiziğini çok iyi kullanıyor. Hareketli, oynuyor. Belki böyle nasıl söyleyeyim Deontay Wilder gibi, Canelo Alvarez gibi böyle kaslı maslı böyle bir fiziği yok. Vücudu kendini gizliyor, göstermiyor ama bu adam yumruk vuruyor, yumruklara çıkıyor. Fiziğini kullanabiliyor. Yani fizik olarak tam anlamıyla çok iyi gözükmese de dövüşüyor mu? Önemli olan budur yani. Boksta ringe girdi mi bu adam dövüşüyor yani ne olursa olsun. Ringde bambaşka bir isim. Fariye sempatim var. Gerçekten film yapsa süper bir senaryosu olur. Şimdi Tyson Fury ile ilgili ben şunu söyleyeyim. Aslında ben bir ara Tyson Fury'yi sevmiyordum. Sevmiyordum. Bazen de gıcık gittiğim zamanlarda oldu Tyson Fury'ye ama son zamanda işte Dylan White ile basın konferansında Amerika'da karşı karşıya geldiklerinde Tyson Fury'nin bazı sözleri gerçekten hoşuma gitti. Son zamanlarda da Tyson Fury'ye karşı benim de bir sempati oluştu bende. Bunun da nedeni şu. Bazen şu bir gerçek mesela konuşma tarzı şu şekilde e, Deontay Wilder'la basın konferansında karşı karşıya geldiklerinde şunu söyledi. İşte o susunca insanlar dedi buraya dedi bizi dinlemeye geliyor. Bizim ağzımızdan çıkacak sözleri duymaya geliyor. Sen susmuşsun, kalmışsın burada insanlara saygı göstermiyorsun demişti. Yani orada şu bir gerçek Tyson Fury'nin insanlara saygı duyduğunu aslında o söylediği sözlerin, konuştuğu lafların bazılarında yani boksun verdiği o özgüven, boksun verdiği o nasıl söyleyeyim bir havayla bu lafları söylediğini inanıyorum. Aslında Tyson Fury de kötü bir isim değil. Eğer ki kötü bir isim olsaydı dünyada bu kadar çok hayran olmazdı. Tyson Fury'yi seven insan olmazdı. Ona zaten toz kondurmayan insanlar var. Bu yüzden de herkesin saygı duyduğu bir isme de biz de saygı duyuyoruz tabii ki. Sorular gelsin arkadaşlar. Sorularınızı sorun. Maçla ilgili sorular sorun. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Abi Bilge Kağan'ı tanıyor musun? Kim bu Bilge Kağan? Yok tanımıyorum Bilge Kağan'ı. Kim bu? Camry'i satın almak için Beni yanlış anlamayın. Ben sadece kendi görüşümü yazdım. Siz öyle düşünüyorsanız demedim hocam. Yo 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 seni kesinlikle yanlış anlamadım. Ben yok ben kesinlikle seni yanlış anlamadım. En son tenis dünyasında Rus boksörlerin maçlara çıkmasını yasaklandı. Bence Pivol'ün maça çıkmasına da izin vermeyecekler. Siz ne düşünüyorsunuz? Olabilir. Yo yo seni kesinlikle yanlış anladım. Boksu bırakıp 180 kilograma çıkıp aradan geçen yıllara rağmen geri dönmesi ve 40 maçta 39 nakavt yapan bir makineye kafa tutması ve şampiyonluğu ondan alması tam bir film gibi. Fury geçmişte herhangi bir boks
boksörle maç yapıp kazanınca ile ilgili bir açıklaması vardı. Düşüncen bence Tyson'a çıksa hiçbir şansı yok. Şimdi arkadaşlar, özellikle de boksla ilgili konuşalım biraz. Biraz açalım konuyu. Dünya boksu ile ilgili açalım. Şimdi dünyada birçok boksör var. İsimler var. Muhammed Ali Clay, Tyson Fury, Mike Tyson, Lennox Lewis, işte Haney ve birçok boksör. Şimdi bu boksörler aslında hepsi nereli? İngiltere, Amerika, hep bu bölgeden. Hep bu bölgede çıkıyor böyle işte efsane olmuş isimler. Bir Manny Pacquiao farklı bir ülkeden. Şimdi boks bu iki ülke arasında dönüyor. Para da bu iki ülke arasında dönüyor. İngiltere ve Amerika. Şimdi buradaki isimlerin genelde hepsine bakın. Hepsi isim yapmış. Bu ülkelerde dövüşenlerin çoğu isim yapmış. Mesela pek nadir yani başka ülkelerden çıkıp bir iki tane tek tük böyle isim yapan var. Hep burada. Çünkü niye? Hep kendi nasıl söyleyeyim işlerinde birilerini yıldızlaştırıyorlar. Birilerini parlatıyorlar ve sonrasında da bu kişiler üzerinden reklamlar yaparak bu kişiler üzerinden televizyon kanallarını izleterek her platformda doğal olarak para kazanıyorlar. Peki bunu yapabiliyorlar mı? Çok iyi yapıyorlar. Bak dünya şu anda Tyson Fury ile Dillian White maçına kilitlendi. Bu maçı izleyecek. Çünkü öyle bir reklam yapıyorlar ki bu boksörlerin işte bir şekilde bunları popülerleştiriyorlar. Mesela Ryan Garcia gibi bir ara Teofimo Lopez'di. Şimdi Gervonta Davis. Yani sırasıyla hep geliyor. Hepsine bakın. Anthony Joshua Amerika adına bir Oleksandr Usyk Ukraynalı. O da zaten çok yetenekli bir boksör. Üst düzey bir boksör. O da zaten olimpiyat şampiyonu kendini kanıtlamış amatörde. Mesela bir Usyk birkaç tane böyle yani çıkan. Yine çıkanlar varsa da onların menajerleri güçlü. Örnek vereyim. Bizim Avni gibi yani belki Ahmet Öner olmasa Avni Canelo Alvarez maçını doğrusunu söylemek gerekirse rüyasında görürdü. Çünkü Ahmet Öner güçlü bir menajer. Doğal olarak da Avni'yi o zemini hazırlayan, o maça çıkartan o yani bir nevi o basamaklardan çıkartan o. Tabi menajerin güçlü olursa örnek vereyim seni prof boksta da amatör boksta da arkanda destekleyen birileri de olursa sen her türlü efsane de oluyorsun. İyi bir boksör de oluyorsun. Bir şekilde popüler reklamın yapılıyor. Popülerleşiyorsun ve sonrasında da dünya senin maçını izliyor. Yani her şey reklam değil mi? Reklam. Yani reklamın iyi olursa doğal olarak da ne oluyor? İnsanlar nasıl söyleyeyim? Senin maçlarına daha çok dikkat ediyor, daha çok özen gösteriyor. Bu yüzden insanlar şeyi çok seviyor. Böyle birilerinin bir şey konuşmayı, tartışmayı çok seviyor. Mesela şimdi Tyson Fury Dillian White maçı ile ilgili ortalık kopacak. Mesela boks fanları kendi aralarında tartışacaklar. İşte biri diyecek ki Dillian White şöyle, diğeri diyecek Tyson Fury böyle. Bunlar hep olacak. Yani boksta bunlar var. Peki bizim ülkemizde Türkiye'de niye profesyonel boksta özellikle de biz niye profesyonel boksta profesyonel arenalarda çok değiliz? Yani birden çok boksörler yok, Türk boksörler. Bunun da nedeni şu: boks Türkiye'de yönetimde sıkıntı var. Yani iyi bir yönetici yok, iyi bir lider yok. Lider yönetici statüsündeyse doğal olarak boks belli bir seviyeye geliyor, orada kalıyor. Yukarısı olmuyor. Yani üst leveli atlayamıyor. Atlayamadığı için de Türk boksörler genel olarak dünya boks arenalarında yerini alamıyor. Alması için mutlaka ve mutlaka bunun için altyapı oluşturulması gerekiyor. O altyapıda sağlam zeminler atılıp ona göre ilerlemek gerekiyor ama bu da yıllar alır. Çok zor. Türkiye'de her istediğin zaman yapamıyorsun ve bu da zaman alacaktır ama zamanı gelince de inşallah olur.
İngiliz, Küba, Amerika. Bakın arkadaşlar, mesela Kübalı boksörleri olimpiyatlarda görürsünüz. Olimpiyat şampiyonu, olimpiyatta hep şampiyonlar, çok iyi dövüşürler ama çoğuna baktığımız zaman bu Kübalı boksörlerin pro boksa geldiklerinde hepsi boksu bir anda geri düşüyor. Mesela olimpiyat iki defa, üç defa olimpiyat şampiyon olmuş. Yani olimpiyat şampiyonu bu boru değil yani. Kolay da değil yani. Düşün, her ülke en iyi boksörünü getiriyor. Her ülke olimpiyatta en iyi şekilde çalışıyor hazırlanmak için. Devletler, işte ülkeler birçok masraf ediyor yani olimpiyata giden sporcuya. E, bu anca bu şekilde olimpiyat şampiyon oluyor. Yani o kadar ödül alıyor. Kübalılar olimpiyatlarda fırtına estiriyor. Sanki olimpiyatlar onların da farklı bir dünya, olimpiyat şampiyon olmak. Kübalıların zaten boksa başladıklarında, ilk boksa başladıklarında ve sonrasında kafalarında tek bir şey var: olimpiyat şampiyon olmak. Ama bunu onlar büyütmüyor. Çünkü niye? Ondan önce ataları, ebeleri, dedeleri hep olimpiyat şampiyonu. İki defa, üç defa olimpiyat şampiyon olmuş. Artık onlar demiyor ki bir defa olimpiyat şampiyon oldum yeter, yok. Artık iki, üç. Ne diyor? Ben daha çok ne kadar olimpiyat şampiyon olabilirsem. Bir de boks gibi zor bir sporda yani o nasıl söyleyeyim, o performansını bir seviyede tutacaksın. Olimpiyat şampiyon olduktan sonra yılmayacaksın, vazgeçmeyeceksin. Yani düşün, her maç ayrı bir psikoloji gerektiriyor. Ayrı kafa yoruyorsun. Yani Kübalılar da Allah var bunu yapıyor. Küba'da şöyle bir şey var aslında. Küba'da boks enerjisi var. O enerjiyi Kübalı boksörleri şampiyon yapıyor. O ortam, yani bulundukları atmosfer onları bir şekilde zirveye taşıyor. Türkiye'de liyakat yok. Çünkü yönetim rezalet. İlla boks değil. Semih Saygıner Semih Saygıner bir kadocu dünya şampiyonasına çıkarken yönetim sistem yanında kalan Semih'in rastgele vurup top soktuğunu sanıyor. Saçmalık. Şimdi arkadaşlar, bu ülkede öyle şeyler oluyor ki yani, özellikle de aynen abi, Kübalılar amatörde gelişmiş. Şimdi e, Türkiye boksunda öyle şeyler oluyor ki yani, ben size bir videoda anlatsam yani, artık Türkiye'de boks nasıl işler acısı, ondan sonra artık herkes işte bana düşman olur. Yani insanlar yani, bir yerleri güzelleştiren de insanlar, çirkinleştiren de, doğru mu yani? İnsan. Düşüncesi güzelse güzelleştiriyor ama düşüncesi kötüyse orayı kötüleştiriyor. Doğal olarak da boksun içerisinde de bu şekilde insanlar var. Birileri güzel düşündüğü zaman güzel oluyor gerçekten her şey, ama kötü düşündüğü zaman her şey kötü oluyor. Whitehead'in ringde duruşunu değerlendirir misiniz? Bir ağır siklet için fazla mı hareketli acaba? Bir bir de neden titriyor gibi gözüküyor bütün hareketleri? Şimdi Whitehead'in daha önceki videolarımda da söylemiştim. Dylan Whitehead'in en büyük sorunu ayakları. Yine Deontay Wilder'ın en büyük sorunu ayakları. Bu boksörler maç kaybediyorsa ayakları yüzünden kaybediyor. Dylan Whitehead'in ilerisi yok. İleri gidemiyor. Yumruk atarken çok dağılıyor. Ayakları çok bozuk.
Birbirine dolanıyor ayakları. Bu yüzden de rakibine istediği yumruğu vuramıyor. E, Dillian White'ın mutlaka ve mutlaka zaman zaman Mike Tyson boksu yapması gerekiyor. İyi Wolfman, hoş geldin. Sağ ol. Uzun zaman oldu. Aynen öyle kardeşim. Hoş geldin. Özledik eskileri. Wolfman geldi bak. Şimdi e, şöyle bir şey var. Yani Dillian White'de Deontay Wilder'da mutlaka ayakları. Ayakları çok kötü bu iki ismin. Bu iki isim Tyson Fury'ye Deontay Wilder iki kez kaybetti. Kaybetmesinin en büyük sebebi de ayakları. Ayakları çok kötü. Defans yok. Hareket yok. Hareketin olmadığı yerde bereket olmaz. Deontay Wilder'ın olduğu yerde de bereket yok. Yani bereket olmasını istiyorsa ayaklar oynayacak. Defansını sağlam yapacak. Beller oynayacak. Kandıracak. Aldatacak. Yeri geldi yakından dövüşecek. Hep uzak değil. Bir boksör çok yönlü olmak zorunda olmadığı zaman da sorunlar olur. Türkiye'de spor eğitimi ekonomik yok. Ahlaklı, sağlıklı düşünen insanların sayısı %10'u geçmez ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de boksu zorlaştırıyorlar. Aslında boks Türkiye'de çok güzel olabilir. Yani çok fazla boksu Türkiye'deki boks hayranlarına sevdirebiliriz bu işi ama dediğim gibi bu ülkede bu işi zorlaştırıyorlar. Bu ülkede bu işten boks sporundan insanları soğutuyorlar. Soğuttukları için de kusura bakma abi, epeydir yoktum. Full gaz devam. Olsun kardeşim, çalış. Rabbim güç kuvvet versin inşallah. Şimdi buradasın. Ben de uzun zamandır yoktum. Ama işim gücüm vardı tabi. Çok şükür şimdi yine ara ara artık yavaş yavaş canlı yayınlar açıyoruz, konuşuyoruz. Önemli maçlarda geliyor yani bunun da zamanı canlı yayınların. Kış sezonları genelde off day. Kış sezonları genelde off day, izin günleri, aynen öyle. Arkadaşlar maçla ilgili sorularınız sorun. Boksla ilgili sorabilirsiniz. Boksörle ilgili sorabilirsiniz. Türk boksörler başka ülkelere gidip oradan çıkabilir bence. Türk boksörler başka ülkelere gidip oradan çıkabilir. Çok doğru çıkabilir. Sorun yok. Ama o ülkelere yine de para lazım. Para lazım. Para olduktan sonra tabii ki gidebilir. Sorun yok ama dolar, euro aldı başına gidiyor. Nasıl gidecek? Abi White bu anı bekliyor. Bu maç sürprizlerle dolu. Aynen öyle, sürprizlerle dolu bir maç. Bakalım White beklemesine değecek mi? Sabırla beklemesine, güçlü iradesine, bakalım onca zamandır bu anı bekliyordu. Bakalım neler yapacak. Garcia maçı nasıldı? Bir senede bir maça çıkıyor korkaklık gibi. Yani Ryan Garcia, şimdi ben Ryan Garcia ile ilgili konuşacağım da ya, hızlı bir çocuk. Tamam, bazen sol kroşesini çok iyi vuruyor. Direklerini iyi vuruyor. Ama dayanıklılık yok. Prof'ta dayanıklılık olmadığı zaman bir yere gidersin, bir yerde düşürürler, indirirler. O yüzden ben onun ters bir yumruk, sürpriz bir yumrukta gideceğini düşünüyorum şahsen. Ama gittikçe tabii ringde daha rahat olmaya başladı. Daha özgüvenli duruyor artık, eskisi gibi çok fazla tedirgin değil. Ama tabii
Karşısındaki boksör de yani o kadar ağam şam bir boksör değildi, onu zor. Aynen öyle, Ortiz iyi boksör. Aynen. Ortiz iyi boksör. Evet. Sert boksör. Sert bir boksör ama o da gitgide şey yapıyor. Adı ne onun? Ee, Gitgide bu Beterbiev gibi çok fazla kas çalışıyor. Güç, dayanıklılık böyle çok çalışıyor. Yani onun da zamanla hızı gidecek gibi geliyor bana. Davis Pitbull maçı, Pitbull yes, box kaliteli. Davis Pitbull maçı, Pitbull yaysın, box kaliteli. Aynen, ikisi arasında geçen maç iyiydi. Yani Pitbull e, iyi boksör, çok sağlam kondisyonu var. Akıllı boksör. Ama biraz da kontrolü, biraz da aldatması gerekiyor. Mesela aldatıp rakibini sıkıştırdıktan sonra vurması gerekiyor. Çünkü gösterte yumruk atıyor. Bu sefer rakibi boşalıyor. Gervonta Davis de bunu çok yaptı. Bu konuda biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Ee, Virgil Ortiz, dediğin gibi Virgil Ortiz iyi boksör, güçlü boksör, dayanıklı bir boksör. Virgil Ortiz gidecektir zaten, yürüyecektir. Çünkü boksta dayanıklılık önemli. Özellikle de profta onda da o var. Bu konuda sana katılıyorum Wolfman. Pitbull Tyson vari değil mi, geliştirirse bir makine daha. Tyson vari değil. Tyson gibi olsa keşke. Bence o boksu yapsa daha iyi. Tyson'ın yaptığı boksu daha iyi yapsa daha iyi olacak. Pitbull çünkü güçlü bir boksör. İyi bir kondisyona sahip. Çünkü her yumruğunu güçlü vurup da 12 round boyunca oynayan bir boksör. Takdire şayan. Yani ne diyelim, Combosus Junior ve Lopez maçı nasıldı? Şimdi Combosus Junior, doğrusunu söylemek gerekirse Lopez'i yakalayabileceği en şey zamanda yakaladı. En kötü zamanda yakaladı. Timur Lopez koronavirüs geçirmiş ve sonrasında da gerçek ilk maçıyla Kambos Vasily Lomachenko ile yaptığı maçtan sonraki Kambosos maçına baktığımızda yani aralarında dağlar kadar fark var. Lopez değil. Lopez bitmiş. Enerjisi gitmiş. Lopez ezbere döşen, kontrol elinde olmayan, öfkeye dayalı. Yani çok kötü bir maç yaptı Kambosos'ta bence. Ama yine de en kötü halinde bile Kambosos'a da zor anlar yaşattı. Yani Kambosos'ta uyuttuğu anlar oldu. Ama sonuç olarak e, maç puan olarak George Kambosos'un hakkıydı. Hakkını da verdi hakemler. Yani maçı kaybetti. Ama şu bir gerçek, e, Timur Lopez, Vasily Lomachenko'nun karşısındaki performansı Kambosos Junior'ın karşısında olsa Kambosos Junior'ı çoktan götürürdü yani. Bence puan farkıyla götürürdü. Tabii Kambosos da kötü bir boksör değil. Yani içinde iç dünyasında güçlü, iradeli bir boksör. Şeyle karşı karşıya geldiğinde mesela Timur Lopez gibi boksör, yani güçlü, vurduğunu nakavt ediyor. Bu tarz bir boksörün karşısında duruşu, o özgüvenli duruşu, akıllı konuşma tarzı, özgüvenli konuşma tarzı, psikolojikmen Timur Lopez'in
hiçbir baskısı altında kalmaması. Mesela bazen ne yapıyor? Tyson Fury, Terence Crawford, bazı boksörler çoğu kez rakiplerini psikolojik ve maç öncesinde psikolojik baskı altında bırakıyor. Ve sonrasında da bu isimler maça 1-0 kafasında yenik geliyor. Ama Kambosos bunu yapamadı, Timo Lopez. Beceremedi yani. Canelo Benavidez maçı olursa nasıl olur sence? Canelo Benavidez maç olursa Canelo bu maçı alır. Benavidez'in dövüştüğü boksörleri gördük, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Canelo Canelo gibi değil. Canelo'ya yakın hangi boksörle dövüştü? Benavidez. Diyelim ki böyle böyle. Yani çok üst düzey bir boksörle Benavidez dövüşmedi. Dövüştüğü boksörlerin hepsi de belli. Boksları belli. Kapasiteleri belli. Üst düzey boks IQ'suna sahip, boks tekniğine sahip bir boksörle dövüşmedi. Dövüşseydi zaten e, yani bir şeyler söylerdi. Canelo Benavidez maçı ne olur? Canelo Benavidez maçında Canelo alır maçı. Çünkü Benavidez kolay kolay diğer boksörler gibi, dövüştüğü boksörler gibi karşısına geçip örnek vereyim, durmaz. Kolay kolay yumruk yemez. Beterbiev canını yakacak yumruklar da vurur. Ama şu bir gerçek, Beterbiev pardon. Benavidez kondisyonlu bir isim. Çok yumruk atan bir isim. Ama Canelo Beterbiev maçında Canelo alır. Benim düşüncem bu şekilde. Sizinkini bilmiyorum. Aynen öyle yani. Şimdi arkadaşlar, Canelo Alvarez çok iyi boksörlerle dövüştü. Kendisini çok geliştirdi. Gittikçe tecrübelendi ring içerisinde. E, Ve şu an Canelo Alvarez'in aslında en büyük sorunu şu. Rahat yaşantısı. Düşün, rahat para var, imkan var. O rahat yaşantı insana bazen antrenman yaptırtmaz. Bazen o rahatlık sana artık yorulmak istemezsin, keyfini bozmak istemezsin ama Canelo Alvarez gibi, Floyd gibi boksörlere helal olsun ki yani o rahatlıkta, o paranın, o şöhretin içerisinde yine dövüşmeye devam ediyorlar. Yine yumruk yiyorlar. Yani bu gerçekten benim takdir edeceğim bir durum. Nico Ali Walsh nasıl yavaştan başlıyor? Tabii ki Ali olmaz. Yadigar'a sahip çıkmaya çalışacağım. Önemli bir isim. Şimdi şunu söyleyeyim. Nico Ali çok iyi bir boksör olabilir. Kapasite var. Doğruya doğru. Ama Nico Ali'nin biraz, özellikle de antrenman maçlarında kendinden ağır isimlerle dövüşüp ağır boksörlerle kilo olarak ağır sert yumruklar yemesi lazım antrenman maçındaki normal çıktığı rakiplerin vurduğu yumruklara dayanıklı olması gerekiyor. Biraz buna dikkat etmesi gerekiyor. Nico Ali Walsh'un özellikle de aparkat ve kroşeleri. Mutlaka ve mutlaka onun en büyük özelliği şu olması lazım. Aparkat ve kroşeler. Bunu yapabilir. Hani Vasil boksunu yapabilir. Bazen uzak dövüşebilir. Uzaktan özellikle de sağ direklerini içeriden çok iyi vurabilir. Yani bu sistemin üzerine çalışsa iyi işler yapabilir. Ama tabi antrenör burada devreye giriyor. İyi bir antrenörle işlenmesi lazım Niko Walsh Ali'nin. Eğer ki bu şekilde işlenirse Niko Walsh Ali iyi işler yapacaktır. Ee, Çünkü nereden geldiklerini unutmayanlar fark yaratır. O isimler şampiyondur işte. Aynen öyle. Yani Floyd Mayweather'ın arkadaşlar konuşmaları da bazen, tamam, çoğu boks fanı gıcık gidenler var Floyd Mayweather'a. Dünyada da var, bizim ülkemizde de var ama bazen de gerçekten Floyd Mayweather çok cesaretli, bazen çok yürekli bir isim yani. Kimsenin söylemeye çekindiği, korktuğu sözleri söyleyebiliyor. O kadar özgüvenli ki, o kadar rahat ki, var olan bir gerçeği söyleyebiliyor yani, anlatabiliyor. Bu bazen çok fazla tepkiye yol açabiliyor ama yine de o kendi doğrusuna göre, var olan gerçeklere göre bunu söylüyor yani. Bir de mesela zaman zaman ben şunu derdim. E,
Floyd Mayweather kendi mesela sonuçta siyahi. Floyd Mayweather da siyahi. Kendi şeylerine savunmuyor mu? İşte sahip çıkmıyor mu gibi derdim. Hani böyle kafamdan böyle şeyler geçerdi benim. Ama son Logan Paul'la konuşmasında şunu gördüm ki aslında Floyd Mayweather'ın içinde geçmişte yaşadığı o kadar olumsuz şey yatıyor ki, öfke yatıyor ki bunu Logan Paul durdu öyle sempatik bir dille e, kameramanlara işte çeken yayın kuruluşlarına öyle güzel mesajlar verdi ki gerçekten içindeki öfkeyi bir nevi orada kustu diyebiliriz Floyd Mayweather. Çünkü nereden geldik? Arkadaşlar sorularınızı sorun. Aklınızdakileri sorun. Sorarken çekinmeyin. Yanlış mı soru, doğru mu soru, işte ters mi söylüyorum? Bu konuda çekinmeyin. Kendinizi çok rahat bir şekilde düşüncenizi belirtin. Sorun yok. Sonuçta ben de buradaki sorulara göre ilerliyor yayın. Ben buradan okuyup ona göre soruları cevaplıyorum. Baytepare maçı çok sıkı bir maç olacağını inanıyorum. Gel gitli bir maç olacak. Şimdi aslında ikisi de basın konferansında belli etmiyor ama ikisi de birbirine çok kızgın. Bu belli. Dillian White çok sakin. Özgüveni çok yerinde. Tyson Fury'ye bileniyoruz. Çok sağlam bileniyor. Belli etmiyor. Ama Tyson Fury'nin içinde Dillian White'e çok fazla öfke var. Öfke var. Bunu ringde kusacak. Özellikle de bu maçta Dillian White'yi knockout etmek için elinden geleni yapacak Tyson Fury. İzleyip de göreceğiz. Yani ringde eski dostu yok arkadaşlar. Yani ringde aslında ringde şöyle bir şey var. Ringin bazen e, size olan dostluğu çok güzel. Nasıl güzel? Ringdeki rakibin senin aslında görünen doğrusuyla yanlışıyla en büyük dostun. Çünkü en azından senin arkandan vurmuyor. Karşında ve sana yumruk atacağını biliyorsun. Hani nedir? En düşmanın en tehlikelisi nedir? Görünmez olandır. Kendini belli etmeyendir. Asıl tehlike budur. Yani bu tarz insanlar hiç sevilmez ama biz boks ringlerindeki karşımızdaki rakiplerimiz gerçekten en büyük dostumuz. Çünkü canımızı yaksa da yani onun yaktığını biliyoruz, yani yakacağını biliyoruz. Biz de onun canını yakacağız. Bu yüzden çoğu zaman birbirlerini öldüresiye yumruk vuran iki boksörün maç sonunda birbirlerine ne kadar samimi, ne kadar e, içten davrandıklarını görürsünüz. Bunun da nedeni şu: ikisi de birbirleri üzerinde stresten atıyorlar. Rahatlıyorlar, birbirlerini iyi bir dövüyorlar. İkisi de birbirini rahatlatıyor. Yani bak diyor, ben diyor arkandan senin iş çevirmedim. Yani sana karşındaydım. Her şeyim ortaya döktüm sadece. O da bu şekilde, boksun güzel yanı bu. Psikolojik oyunlar ekranda görünen kişi gerçek kişiliği değildir. Aslında yaşanmışlara fark e, yaratır. Şampiyonlar çöplükten çıkar değil mi? İleride bir görüşürüz hocam. Tecrübemizden yararlanacağım. Şimdi arkadaşlar, şampiyonun nereden çıkacağını, kim olduğunu bilemezsin. Belki içimizde birçok şampiyon olacak kapasitede isimler var. Belki şu an spor yapmıyor. Belki sporda yapıyor, fark edilmiyor. Yani bu isimler önemli olan keşfetmek, bu isimleri bulmak, bu isimleri değerlendirmek. Yani bu isimler üzerinde bu isimlere yatırım yapmak. Aslında her şey bir yatırımdır. Bir ülke ne yapar?
spora yatırım yaparsa o ülkede spor gelişir. Tarıma yatırım yaparsa tarım gelişir. Veya hangi alana yoğunlaşırsa o alanda başarıyı yakalar. Yani şimdi bizim ülkede de şöyle bir şey var. Yani bizim ülkemizde sporun gelişmemesi veya farklı bir sektörde burada yeterince bir sistem var. Bir sistem oturtulmaması. Sistem olmayınca o geliyor, farklı bir yönetim geliyor, değiştiriyor, o değiştiriyor, o değiştiriyor derken bir bakıyorsun hep aynı yerdesin. Hiç ilerleyememişsin. Ama var olan bir sistem olsa, sistem tıkır tıkır işlese hem gelişir hem gittikçe büyür ve sonrasında da bir bakmışsın devasa olmuş. Mesela Türkiye'de bokstan örnek verelim. Doğru yatırımlar, nokta isabetler ve hakkaniyet gözetilirse Türkiye'de boks gelişir. Ama gözetmezse gelişmez. İyi bir insansınız. Rakiplerimiz bizim geliştiricilerimizdir. Düşmanımız değil, dostumuzdur. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Boksta bunu da söyleyeyim. Bunu da not alın. Eğer ki senin rakibin senden iyiyse sen şanslı bir insansın. Seni dövüyorsa daha şanslısın. Çünkü bunun da nedeni şu. Yani senin o rakibinle yaptığın maçta rakibin seni ne kadar zorluyorsa bil ki ringde ki rakibin de seni o derece zorlayacak ve o sana iyi antrenman veriyorsa sen ringe çıktığında çok rahat maçlar alacaksın. O kişi seni çok zorluyorsa ringde de onun karşılığını göreceksin. Bu yüzden rakipleriniz iyiyse, rakipleriniz size böyle çok sağlam yumruk vuruyorsa onlara teşekkür edin. İşte senin sayende şampiyon olacağım deyin. İyi ki senin gibi bir partnerim var deyin. Nedense benim rakiplerim bana teşekkür etmiyordu. Canlarını çok yakıyordum çünkü. Ama olsun. Benim sayemde madalyalar aldılar yani. Onlar da bazı şeylerin farkındalar. Ben iyi bir partnerdim. Ee, rakiplerime rakiplerime de antrenmanlarda onlara iyi antrenman verirdim yani ne olursa olsun. Onların iyiliği için mücadele ettim. Ben Muay Thai düşüreceğine inanıyorum. Ee, inanıyorum. Varını yoğunu koyacak ortaya White'e 2-3 senedir bekliyor. Neredeyse kemer maçı. Aynen öyle. Bu maçta neredeyse kemer maçı. Şimdi White bu maçta aslında pusuya yatmış. Hani ne yapar aslan? Avını önce gözetler. Buffalo'yu ne yapıyor? Gözetliyor önce. Sakin. Sakince bekliyor. Sabırlıca. En ufak yapacağı yanlış bir hareket avını kaçırır. Bu yüzden Dylan White ne yapmış? Sakin gene bekliyor. Sabırlı bir şekilde. Öylece Tyson Fury'ye bakıyor. Ve zamanı geldiğinde Tyson Fury'yi aslında nakavt etmek için elinden geleni yapacak. Onu yenmek için elinden geleni yapacak. Şu an çok sakin gözüküyor ama maç zamanı farklı olacağını düşünüyorum. Tyson Fury'ye gelince Tyson Fury dediğim gibi çok kızgın. Dylan White'yi nakavt etmek için elinden geleni yapacaktır. Hocam Türkiye'de sporun gelişmesi için çalışmalar, planlar var. Siz de katkı sunacaksınızdır. Biz katkı sunacağız. Ben katkı sunayım, sıkıntı yok. Ama burada şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Dediğim gibi yönetici statüsünde bir lider bir sporu yönetiyorsa o spordan hayır beklemeyin. E, Yani o spordan hayır beklemeyin. Zaten gelmiyor da. Çünkü bu yanlış. Usta ara verdin. İzleyici sayın düştü. Aynen öyle. Ama artık geldik yavaş yavaş izleyici sayısı artacak. Ara vermedim aslında. İşlerim vardı. Konsantre olamadım. İşte evi falan taşıdık o yüzden. Benim düşüncem benim düşüncem
Bu arada Serkan Geçer'e şunu söyleyeyim. Önce boksun gerçek yüzünü anlatacağım Türkiye'deki. YouTube kanalını açmamın bir nevi de sebebi biraz bu. Önce boksun gerçek yüzünü anlatacağım Türkiye'deki. Bunu herkes bilecek. Türkiye'deki boks nasıl ilerliyor? Türkiye boksunda neler oluyor? İşte milli takımdaki yaşanan olayları, birçok önemli konuyu anlatacağım. Sonrasında da Türkiye'de boksun nasıl gelişeceğini, neler yapılabileceğini, bununla ilgili de bilgiler vereceğim. E, Ara verdin, aynen. İzleyici sayımız düştü, olsun. 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa biz canlı yayınımıza bak devam ediyoruz. Sorun yok. Zaman geldikçe arkadaşların haberi olacak. Yavaş yavaş canlı yayına gelecekler. Yine yeni arkadaşlar geliyor. Bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Çok şükür. Benim düşüncem Farid kırışmaya girmezse maçı kazanır ama kırışmaya girerse White sol kroşesi çok sağlam. Arkadaşlar bu White'nin sol kroşesi mi çok sağlam? White'nin sağ kroşesi mi çok sağlam? White'nin bence en tehlikeli yumruğu sağ kroşesi. Sağ kroşesi bence en sağlamı sağ kroşesi. Sol kroşesi de ama sağ kadar değil bence. Bir federasyonda seçim olacaktı, oldu mu? Seçim olacaktı, yine aynı federasyon kazandı. Hocam boksta ayak kasların olsa çabuk yorulur mu? Ayaklar. Bak arkadaşım. Boksta ayakların kaslı değil. Esnek. Esnek ve güçlü. Bunu güçlendirmek için de ne yapacaksın? Koşacaksın. Ayaklarına ağırlık bağlayacaksın. Ve sonrasında mutlaka çok fazla esneklik hareketi çalışacaksın. Çünkü ayakların e, kalaslaşmayacak. Yani kalıp şekli olmayacak. Yayına gelen like atsın mutlaka. Aynen öyle. Gervonta Davis mi, Ryan Garcia mı kazanır? Bence bu maçı Gervonta Davis kazanır. Çünkü Ryan Garcia dediğim gibi dayanıklı değil ama Gervonta Davis dayanıklı bir boksör, ama yine de boks mu ne olacağı belli olmaz. Yöneten kişiler sporla alakası yok. Sonuç olarak anlayamazlar. Arkanızdayız. Hedeflerim var. Gerçekleştireceğim. Şimdi hedeflerim var Türkiye'de. Bu çok güzel. Yani inşallah hedeflerine kavuşursun. Ama Türkiye'de hedefin varsa arkanda dayın olacak. Dayın dediğim bir mafya var mı arkanda veya milletvekili? Varsa sorun yok. Hedeflerin gelişir. Hedeflerine ulaşırsın. Hayallerine ulaşırsın. Ama yoksa çok sıkıntısın yani. Son gün bile milli takımda takıma gireceksen takımdan kesilebilirsin yani. Bu kadar net. White kirli boks yapacaktır. Çünkü kazanmak için yapması lazım. Yok. Fari'yi dışarıda onu hep döver. Yaklaştırmaz. Bu yüzden kırışmaya girecektir. Şimdi bakın arkadaşlar. Dillian White'nin yapacağı boks belli. Dillian White Tyson Fury karşısında nasıl dövüşmeli? Dillian White Tyson Fury karşısında presli dövüşmeli. Tyson Fury'yi kesinlikle beklememeli. Tyson Fury'ye onu göstererek yumruk atmaması gerekiyor. Yumruğun nereden geleceği belli olmayacak. Aparkat, kroşe, yani sürekli baskı vurması gerekiyor Tyson Fury üzerine. Tyson Fury'yi rahat bıraktığı zaman Dillian White çok rahat bir şekilde yenilecektir. Bu da bir gerçek. Çünkü Tyson Fury gibi teknik boksörlere rahat bıraktığı zaman o seni kendine uydurur. Seni evire çevire döver yani. Gervonta daha tecrübeli ve tank. Aynen öyle. Usta bu sefer Devin Haney tokadı yiyecek gibi. Şimdi aynen öyle. Şimdi Devin Haney George Kambosos maçında George Kambosos da maça çıkacak. Ama şu bir gerçek, bu maçı çok ciddiye alıyor Devin Haney. Karşısındaki rakibin farkında. Rakibi güçlü bir isim. Bu isimle karşı karşıya geldiğinde ne mi olacak? Şimdi dur bir saniye. Şu kapı bir kapatsın. Şimdi Devin Haney George Kambosos karşı karşıya geldiğinde şimdi her şey bütün olumlu artılar George Kambosos aleyhine. Niye aleyhine? George Kambosos kendi evinde Avustralya'da dövüşecek.
kendi seyircisi önünde George Cambos'un arkasında taraftar olacak. Tabii o taraftarın da bir nevi az çok stresini yaşayacak. E, Ama Devin Haney de baskısını yaşayacak. Taraftarın baskısını yaşayacak. Bu maça çok önem veriyor. Özellikle Devin Haney bu maçı çok iyi hazırlanıp gelecek. Ama George Campos da seyircisi önünde o Timo Lopez'den ağır gelen bir özgüvenle Devin Haney'i yenmek için elinden geleni yapacak. Bence bu maçta ben düşüncemi söyleyeyim. Sanki bu maç öyle bir şey olacak ki Devin Haney, yani aklım diyor ki Devin Haney bu maçı kazanacak. Bir yerde bu maç Devin Haney'e gidecek gibi geliyor ama George Campos da kolay kolay Devin Haney'e bu maçı vermez. Kendi taraftarı önünde büyük bir ihtimal bu maç bakacağız. Kimin hakkıysa olacak. Sonucu aslında belli olmayan bir maç. Devin Haney de George Cambos'a ters gelebilir. Nasıl ki Timo Lopez'e George Campos ters geldi. Devin Haney de Cambos'a ters gelirse, istediği oyunu, istediği boksu Devin Haney karşısında yapamazsa işte e, yani boks bu, sürprizlere açık. Belki şu an %85, %90 boks fanı Devin Haney'nin George Cambos'a yenileceğini bekliyor. Yenilir diye düşünüyor ama boksta her zaman şunu gördük. Boksta bazen neyin ne olacağı belli olmuyor. Türkiye'de değil, Türkiye olmaz. Nice kaliteli sporcular kararttılar. Buna izin vermem. Türkiye'de değil, Türkiye olmaz. Nice kaliteli sporcular kararttılar. Buna izin vermem. Sen izin vermezsin ama dediğim gibi işte yani izin vermeseler ne olacak? Arkalarını almışlar devlette üst düzey siyasi insanlar arkasına, yani yapacak bir şey yok. O yüzden istedikleri gibi çalıp oynatıyorlar ama biz de zaman zaman müdahale edeceğiz tabi. Herkes istediği gibi at koşturamayacak. Deontay White karşılaşsa sence nasıl maç olur? Fury White sence zorlanır mı hocam? Şimdi Deontay ile White karşılaşsa e, aslında ortada bir maç. Ne olacağı belli olmaz ama Deontay Wilder'ı alır gibi geliyor bana, yani White'den. E, Fury zorlanır mı dersen, Dylan White Fury'nin boksunu uyarsa Fury fazla zorlamaz ama uymaz. Dylan White kendi boksunu yaparsa yani prese dayalı boks yaparsa Tyson Fury'yi zorlayacağını düşünüyorum ben şahsen. Devin Haney vermez ya, o knockout bile eder Devin'i. İşte diyorum ya, belli olmaz. Hiç belli olmaz. Halil Mutlu halterci sporu benden kopardılar. Böyle bırakmam istemezdim sözleri açıklıyor. Never give up. Aynen öyle, yani ben de boksu bırakmak istemezdim. Kilomda son Türkiye şampiyonuyum. Ama kampa çağırmadılar. Doğal olarak da baktım ki yürümeyecek. Yani vura gıra da bir yere de gidemezsin. Sonuçta milli takım, ülkenin milli takımı, ancak bazen devlete karşı gelinmez. Susmayı tercih ettik ama zamanı gelince adalet tecelli edecektir. Zamanı gelince bizim de nerede olacağımızı kimse bilemez. Ee, Bu ülke herkesi affeder ama hainleri asla affetmez. Her yere siyaset bulaştı. Futbol, boks vs. Gerçekten üzücü. Eskiden bu kadar değildi ya. Aynen öyle. Anthony Joshua artık bitti mi sence hocam? Anthony Joshua bitmedi aslında. Anthony Joshua güçlü bir boksör. Ama Anthony Joshua başkalarının boksuna uymayacak. Kendi boksunu yapacak. Ringe girdiğinde kafasında neyse onu yapacak. Bir başkasının istediği boksu yaparsa, mesela Usyk'in istediği boksu yaparsan Usyk'ten dayak yersin. Veya farklı bir boksörün istediği boksu yaparsan yine dayak yersin. Bu yüzden ringe girdiğinde kendi stilini, kendi tarzını, kendi boksunu yapacaksın. Uska, hangi dilleri biliyorsun? Eh, eh, I know speak English, Russia,
Yani Rusça, İngilizce, yani kendimi az çok ifade ediyorum yani. Здравствуйте, дорогие друзья. Ribiyata, Mia Zauterdal. Yani böyle. Ha, Rus sevgilim öğretti Rusçayı. Tabii ki. Yok ya, kendim öğrendim. Birkaç defa Ukrayna'ya gittim. Ukrayna'ya, Rusya'ya gittim. Yani artık gerisini söylememe gerek yok. Anthony Dionte maçı çok konuşuluyordu bir dönem. Sen de bir iki kalem eder misin hocam bu konu? Aslında ya ikisi arasında olacak maçın heyecanlı olacağını zannetmiyorum. Böyle çok heyecan verici bir maç. Mesela Anthony Joshua Tyson Fury maçı heyecan verir. Başka kim? Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, Deontay Wilder Andy Ruiz maçı heyecan verir. Yani bilmiyorum yani. Ama Anthony, Anthony ile Deontay karşılaşsa belki Deontay Wilder Anthony Joshua'yı yenebilir yani. Gerçi eski tadı kalmadı. Aynen öyle. Avni Yıldırım Kanarya maçından sonra çok piyasaya çıkmadı. Düşüncelerin neler? Yani şimdi öyle bir şey yaptılar ki yani rezillik oldu ki yani şimdi dünya konuştu işte Türk boksör işte bilmem ne işte Türk boks tarihin en iyi boks maçı falan. Sonrasında da bu şekilde bir daha doğrusu ben boksu Avni'ye yakıştıramadım. Avni kolay kolay zaten vazgeçmez. Normalde dövüşken bir isim. Ama son zamanlardaki boksu işler acısı bence. Kötü boks. Normalde amatörde böyle değildi. Daha hırçın dövüşürdü, savaşırdı, mücadele ederdi. Canelo Alvarez karşısındaki boksu çok kötü bir maç. Çok kötü bir boks. Maça çıkarken de mental olarak ringde değildi zaten. Kafa olarak ringde değildi. Bir de Avni yalnız bırakılmıştı. Maçla ilgili bakarsak yani Avni ringe gelirken bir de Canelo Alvarez gelirken o görsel şov bir nevi psikolojikmen de Avni o maçta ezildi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani kimler nasıl anlaşmalar yapılıyor bilemezsin. Ne oluyor, ne bitiyor. Boks bu. Mesela bazen bazı boksörlere derler ki çık ringe yenil in aşağı derler. Ya bu maçta öyle bir şey oldu mu onu bilemeyiz ama şu bir gerçek var. Bir nevi Avni Türk boksör. Türkiye boksörlerin gücünü ringde gösterecek ama bu şekilde bir maçta ne oluyor? Yani şöyle bir şey görüyorlar. Türk boksörler işte bu kadar yani. Hani biz bazen Türkiye şampiyonasına gelince şeylerdenmiş. Fenerbahçe, Beşiktaş bazı kulüptekiler başka şehirlerdeki sporcularla dövüştüğü zaman köfte. Hani bu tarz olaya dönüyor. Hani bir nevi Türk boksörler işte iyi değil falan gibisin ama oysa Türk boksörler gerçekten çok iyi. Bizim özellikle de bizim kemik kadromuz vardı. Milli takımda. Biz gittiğimiz her ülkenin boksörlerine kök söktürürdük. Gerçekten iyi savaşırdık. Antrenman maçlarında, turnuvalarda yani çok sağlam boksörlere karşı mücadele ettik. Dünya şampiyonalarına fazlamız vardı, eksiğimiz yoktu. Çok ucuz, küçük maçlar kaybettik şampiyonaları. O da iyi boksörlere dünya şampiyonasında madalya alamadık ama hep çoğu boksör bizim boksörümüz takımdakiler şampiyona kaybetti. Yani bunun gibi heyecan verici maçlar bilet satar. Aynen bu işte, Tyson Fury Dillian White maçı da çok satıyor.
94 bin kişilik statta oynanacak. Parayı buldu artık, bıraksın boksu. Bence Avni bu saatten sonra yetiştirsin, öğrenci yetiştirsin. Neden durakladı o anda, savaşmadı hiç. Bilemiyoruz yani, ne olduğunu bilemiyoruz. Yani o çok şey bir boks ya. Ne diye yani, hiç yakıştıramadım bir boks Avni'ye. Abi YouTube kanalında boksörlerin hayat hikayelerini yapar mısın? Motivasyon videoları. Yabancılar bazen şaşırıyor. Avni ile Canelo nasıl maç yaptı falan. Görüyorum İngilizce yorumları. Arkasındaki menajeri sağlam olduğu zaman Avni herkesle maç yapar. Yaptı da zaten. Menajer sağlam. Özellikle de masada güçlü. Ama şu da bir gerçek var. Boksta bir yerde her şey pazarlık. Yani pazarlığı yapanlar maçın kaderini de bazen belirleyen onlar oluyor. Maçtan sonra şöyle bir yüz ifadelerine bakıyorsun. Hepsi gayet rahatlar. Hiçbir şey yokmuş gibi. Bizim Türkiye'deki boks fanları çok üzülüyor. İşte şey umutları var. Canelo Alvarez gibi bir boksörle maç yapıyor. Hani 12 round boyunca mücadele etmesini bekliyorlar. Savaşmasını, vuran vurana, kıran kırana geçecek bir maç bekliyorlardı ama herkes hayal kırıklığına uğradı. Bu yani. Senin hayat hikayenle bir video gelir mi hocam? Nerede kirlilik var? Nerede nasıl davranmalıyız? Ayakta kalmak için tecrübeleriniz ihtiyacımız var. Bilmek isteriz. Aynen bununla ilgili bir video çekeceğim zaten. Aynen olacak. Bu şekilde bir video olacak. Gelecek. Avni yalnız bırakılmış olabilir. Promotörü bile onu takipten çıkmış. Yani diyorum ya, olabilir yani, bu boks bu. Boksta şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani boksta sizi bir yere kadar getirirler, taşırlar, kullanırlar. Sonra da yolun kenarına koyarlar. Sizde işi bittiği zaman. Daha baktılar yürüyemeyecek. Seninle para kazanamayacak. Sen merdivenlere daha çıkamıyorsun. Tökezledin. Seni bırakırlar. Bir başkasını alır. Yollarına devam ederler. Menajerlerin işi budur. Menajerler onların tanıdığı bir şey, tek şey vardır. Para. Kirlilikleri gerçekleriyle genç sporculara tanıtın hocam. Zaten anlatacağım. Bunu anlatacağım, bir video gelecek. Erdal hocam, Crawford Spence maçı kim kazanır sence? Benim içimden bu maçı kim kazanır dersen Terence Crawford değil, pardon. Spence kazanır diyor içimden bir ses. Tabii çoğu boks hayranı da fanı da Terence Crawford'un kazanacağını söyleyecektir. Ama benim içinden bir ses %60, %50, %60 Errol Spence Junior kazanacak diyor ama Terence Crawford da kazanabilir. Çünkü ikisi de birbirine denk boksörler. Akıllı, zeki boksörler. İzleyip göreceğiz. Ama benim favorim Errol Spence Junior. Daha önceki videolarımda bunu söylemiştim zaten. Avni bana göre o maçı 7-8 round çıkarsaydı başarıydı. Çok iyi bittiydi. Canı sağ olsun. Bakın arkadaşlar. Şimdi Avni o maçı 7-8 değil 12 roundda çıkartacak bir boksör. Öyle çok da şey değil yani. O kadar oraya kadar gelip de yani dövüşemeyecek bir isim değil, bak ben söyleyeyim. Yani o maçta dediğim gibi mental olarak çok kötüydü. Yani bıraksalar ringe çıkma deseler belki çıkmayacaktı. Yani bilmiyorum, üzerinde hiç böyle bir hava yoktu. Bir cansız, bir durgun, ümitsiz. Yani böyle olmaz. Ringe çıktığı zaman bir boksör, şimdi bak, düşünün ki ben şu an Avni'nin yerindeyim. Canelo Alvarez'le dövüşüyorum. Yani ne olursa olsun ölümüne savaşırdım yani onunla. Ölümüne yani. Ben o an öldüreceğini de bilsem ringde yani ölümüne onunla savaşırdım. Canelo Alvarez'miş. Ha şimdi bile mesela çıkayım, kim olursa olsun yani. Ringe çıkayım, ölümüne mücadele ederim. Çünkü ringe çıktığın zaman varını yoğunu ortaya koymak zorundasın. Ya da çıkmayacaksın. 2-2-4.
alamayacaksın. Kendine güvenmediğin maça çıkmayacaksın. Floyd ile Spence maçı yapsaydı kim alırdı sence hocam? Floyd alırdı. Tyson hapisten çıktıktan sonra kazandığını gören menajerler Tyson'ın tepesine bindiler. Sömürdüler, çaldılar ve bitirdiler. Karaktersiz insanlar her yerde. Şimdi boksta şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani boksta dediğim gibi sen zirvedeyken yanında binler var. Mesela bunlardan bir tanesi de Sinan Şamisam. Sinan Şamisam maç kazandığı zaman etrafında binler vardı. Binler, 2000'ler, 3000'ler, 5 milyon binler. Sinan Şamisam bir düşüşe geçti. Baktı ki yanında hiç kimse yok. Bir tek annesi yanında var. Başka hiç kimse yok. Bir de Hamza Yerlikaya benim bildiğim. Zaman zaman uzaktan dokunuşlar yaptı. Yardımcı oldu Sinan Şamisam'a. Onun haricinde Sinan Şamisam'a kimse yardım etmedi. Zaten Sinan Şamisam kendisi de bunu söyledi. Hocam selamünaleyküm, nasılsın? Aleykümselam Ahmet Kamçıcıoğlu, hoş geldin, sen nasılsın? Bak, eski takipçilerimizde fan geldi, yani bizim takipçilerden geliyorlar yavaş yavaş. Bak, Wolfman, Ahmet, yani bunlar bizim eskiler, geliyorlar yavaş yavaş. Sorular gelsin arkadaşlar. Sorun, cevaplayayım. İşten güçten vakit ayıramadık. Aynen, ben de öyle. Canın sağ olsun. Ben de önümüzde hangi maçlar var? Bu hafta sonu cumartesi Tyson Fury'nin maçı var Dillian White ile. Canelo Deontay ile maç yapsa nasıl olur hocam? Canelo Deontay ile maç yapsa şey alır, Canelo alır maçı. Deontay Wilder'ı yener Canelo. Çünkü kolay kolay ondan yumruk yemez Canelo alırız. Bizim Türkiye'de yetenekli boksörler var mı? Dünya çapında bir şeyler yapabilecek. Çok var. Yetenekli çok boksörler var. Harcanan boksörler çok Türkiye'de. Önü kesilen, yıpratılan. Bununla ilgili bir video çekeceğim. O videoda da tüm açıklığıyla Türkiye boksunu anlatacağım. Özellikle de Türkiye'deki başarılı boksörlerin nasıl bokstan koptuklarını, onu anlatacağım bir video gelecek. Önümüzde dedim Tyson Fury ile Dillian White'ın maçı var. Bu cumartesi. Mutlaka bu maçı izle. Canelo, Erdal hocam, Wilder'dan haber var mı? Deontay Wilder'dan bir haber yok şu anda. Şu anda sessizliğe büründü ama biraz dinlensin, biraz boksu özlesin. Deontay Wilder tekrar boksa dönecektir. Çünkü e, duramaz pek fazla. Boksörler genelde öyledir. Yani yok der, boksu bırakacağım, daha dövüşmeyeceğim, İşte ben boks bende bitti der, ama bir bakmışsın yine ringde. Yani boks öyle kolay kolay bırakılacak bir spor değil. Ringde bıraksan burada bırakamıyorsun. Bak, bir yerde devam ediyorsun yani. Bak, ben burada devam ediyorum şimdi. Boks hakkında konuşuyorum. Erdal hocam, Canelo'yu yenebileceğini düşündüğün biri var mı? Canelo'yu yenebilecek biri. Aslında Jarrett Hurt diye bir boksör var. Eristan'da Ilara'yı yenen var ya. İri yarı bir fiziğe sahip böyle. Eristan'da Ilara'yı da yendi o mesela. O olabilir belki. Terence Spencer Canelo'yu yenemez bence. Bence yenemez. Yok. Canelo'yu yenemez. Siz şu an dövüşseniz hangi siklette dövüşürsünüz? Ya şu an 60-57 falan dövüşürüm. 57 veya 60 dövüşürüm. Chris Eubank, onun da bir maçı var. Biriyle yine ismi konuşuluyor ama net bir bilgi yok yani. Tam net bir maç tarihi yok. Kan içgüdü, kan
içgüdü çekiyor. Yaş geçer ama antrenör olarak devam edilir. Yo, şu an dövüş dövüşsem yine dövüşürüm yani. Canım vücut istiyor. Ama zaten antrenör olarak devam edeceğim zaten. Şimdi bakalım, nasipse bir spor salonu açmayı düşünüyorum. Bakalım işte onun mücadelesini vereceğiz şimdi. Avni'nin şu anda bir maçı yok. Resmi bir maçı yok. Şu anda Avni'den bir haber yok. Avni şu anda sessizliğe büründü. Ünlü boksör Avni. Seviyorum ya keratayı. Bazen seviyorum, bazen de kızıyorum. Kötü birisi olmadığını bildiğim için seviyorum yani. Kötü birisinin olduğu bilsem ben kanalımda da onun bir videosunu bile paylaşmam. Onun hakkında da konuşmam yani. Ama böyle iyi gördüğüm boksörler hakkında konuşuyorum. Onların videosunu paylaşıyorum. Onlar hakkında yorum yapıyorum. Çünkü samimiyetlerine inandığım boksörler hakkında konuşuyorum. 58'de bir tane Japon var hocam. Onu alırsınız bence. Inoue mi? Inoue mi? Japon Inoue mi? İsmini unuttum. İsmi bazen şey yapıyorum. Onu biliyorum, o boksörü. O boksör o boksörle maç yapsak ne olacağı belli olmaz ama şu bir gerçek, sert bir isim. Çok fazla beni yıpratır. Ben de ona çok fazla yumruk vururum. Ama maç yapmak istediğim tek boksör var. Gonzalez var. Gonzalez'le maç yapmayı çok istiyorum. Bu bir tane boksör var ya, daha geçen dövüştü. Kimdi adam? Dur ben şuradan bakayım, dur. Maç yapmadık istediğim tek boksörüm. Dur ya, adı neydi onun ya? Onunla dövüşmeyi istiyorum yani, o boksör iyi boksör. Onunla gerçekten 12 round boyunca vuran vurana, kıran kırana maç yapmak isterdim de ismi aklımda değil ya, dur. Şuradan bakayım bir saniye. Adı neydi ya onun? Dilimin ucunda da, neyse. Ah, Erdal hocam, Dubi Sirgovic maçı olsa hangisi kazanır sizce? Allah, o maçla ilgili ne diyeyim ya. Onların maçını bir izleyeyim, net biraz ince bir şekilde izleyeyim, sonra cevap vereyim ben sana bu maçla ilgili. Maçta canlı yayın olacak. Aynen. Tyson Fury Dillian White maçını inşallah canlı anlatacağız yani, izleyeceğiz hep birlikte. Hep birlikte izleyip yorum yapacağız. Yaş kaç hocam? 36. Arkadaşlar bak şimdi yazayım, bak dur. Ben ismini, maçı yazayım. Aslında bu iki isimle de maç yapmak isterim yani, profta bak. Ama tabii benim şeyim Chocolatito Gonzalez. Bak ismi attım, dur. Bak. Birinci bu Gonzalez. İkinci de diğer boksör. Bunlarla dövüşmek isterdim bak. Bu maçı izleyin. Bak burada paylaştım. Bu Chocolatito Gonzalez, ona çok saygım var. Çok iyi bir boksör. Boksa saygısı var. Sadece işini yapan bir isim. Yani güzel dövüşüyor, güzel mücadele ediyor ringde. Gerçekten boks adına sadece rakibine kitleniyor ve çok güzel dövüşüyor. Bu tarz boksörleri ben çok severim.
Hem rakiplerine saygısı var. Ee, Sessiz sedasız boksunu yapıyor. Artist değil. Bu isimle gerçekten profta karşılaşmak isterim. Deseler ki bana bu isimle maç hazırlıyoruz. Bir ay sonra maçım var deseler gözüm kapalı işimi gücümü her şeyimi bırakırım. Bu isimle maça hazırlanırım yani. 12 roundluk maça hazırlanırım. Diğeri de Julio Cesar Martinez ama bu ikinci geliyor. Onun öncesinde bir tane Ramirez var. Yine olimpiyat şampiyonu. Daha önce amatörde karşılaştım. Onunla bir maç yapmak isterim. Çünkü ondan alacağım bir hıncım var. Yediğim yumrukların acısı var. Onun acısını çıkartmam lazım önce. Sonra da Julio Cesar Martinez'e de bir maç yapabilirim yani. Biliyorum hocam, efsane o da. Hocam o da çok yumruk atıyor. Rekor kırdı geçen de. Hah işte. Ben o boksörleri seviyorum işte. Rekor kırdı işte. İşini yapıyor çünkü. Anthony Joshua rövanşı ne olur? Anthony'nin şansı var. Anthony'nin şansı var. Kafa olarak rahat. Alexander Usyk savaş nedeni arkadaşlar sorular gelsin. Bir dakika. Düzeltelim şunu. Şimdi Spence mi kazanır, Crawford mı kazanır? Selamun aleyküm Erdal Bey. Aleyküm selam, hoş geldin. Spence mi kazanır, Crawford mı? Bunu demiştim arkadaşlar. Bu maç aslında Spence Junior Crawford maçı %50 %50'lik bir maç. Ama benim favorim %60 Errol Spence Junior kazanır diye içimden bir ses öyle diyor. Yani çoğu boks fanı Terence Crawford'ın kazanacağını düşünebilir. Haklılar da. Terence Crawford kötü bir boksör değil. Teknik, akıllı bir boksör. Güçlü vuran da bir isim. Ama ne yazık ki. Aleykümselam Önder Bey, hoş geldin. Önder Ener, hoş geldin. Sefalar getirdin. Hocam yaşım 21. Boksa başlamam geç mi? Hiç geç değil. İstediğin yaşta başlayabilirsin. Amatör yapmazsan prof yaparsın. Sorun yok. Yeter ki istek varsa yap. Erdal hocam, toplamda kaç tane maçınız var? Kaç yenilgi, kaç galibiyet? Galibiyetlerin maçı, nakavt, mağlubiyetleriniz kaç nakavt olmuştunuz? Benim kolay kolay nakavtım yok. Sadece
bir kez e, bir kez alta yumruk almıştım Kübalı olimpiyat ikincisi bir Kübalı'dan. Onda bir nefesim kesilmişti. Bir o e, bir de e, bir maçta da iki maçta da hakem puanlama çok olduğu için hakem şey yaptı yani puan çok olduğu için otomatikman maçı bitirdiler. O da Polonyalı vardı bir tane. Polonyalı bir diğeri de Kazak boksördü. O maçlarda da çok fazla hazır değildim zaten. Çok antrenmanlı değildim. O şekilde gitti. Ama antrenmanlı olduğum maçlarda çoğu boksöre kök söktürdüm. Olimpiyat ikincisi, olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu boksörlere çok kök söktürmüştürüm yani boks yaptığım sürece. Allah razı olsun. Amatör geçmiş olmadan da olur mu hocam? İyi bir profesyonel kariyer olmaz gibi geliyor. Olur. Şöyle olur. Halil İbrahim Yazıcı usta ellerde işlenirsen antrenman maçlarında biz buna deriz. Modellerde, spariklerde, antrenmanlarda o maçlarda iyi boksörlerle sparikler yaparsan, işte çok tekrar yaparsan, bu işe kendini tam anlamıyla adarsan bir şeyler olur. Ama adama örnek vereyim, vurdum duymaz olursan, örnek vereyim, sabahın 5'inde 6'sında kalkıp koşmazsan, akşam antrenmanlarda canlı başla 10 round, 12 round, 13 round torba vururken canlı başla böyle vurmazsan bu iş olmaz. Ter akacak, yorulacaksın, yıpranacaksın, geri geldi yalnız kalacaksın, yalnız çalışacaksın. Ama e, sosyal hayatından, rahatlığından ödün vereceksin ki başarılı olabilesin. Bunları yaparsan olursun. Ama yapmazsan boks kolay bir spor değil. Hem çok kolay hem çok zor. Antrenman yaparsan, tecrübelenirsen artık ring senin. Nasıl ki mesela biz tecrübeli olduğumuz için ringe girerken sanki böyle kafede girermiş gibi girip oturacakmışız gibi gelir bize. O kadar rahattırız. Ama tecrübesiz bir boksör ringe girerken kalbi güp 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 atar. Heyecanlanır. Nefes alamaz. Yani bunlar olur. Yeni öğrenen biri 32 yaşından sonra ringe çıkılır mı? Ya çıkar ama ben bir yerde tavsiye etmem. Çünkü boks tehlikeli bir spor. Yani sonuçta yumruk yiyorsun. Ringde ölen insanlar da var. Yani bu işe yavaştan yavaştan yukarıya doğru çıtayı yavaş yavaş yükseleceksin. Bir anda öyle çıkıp öyle sert yumruklar yemek yani Allah göstermesin sağlığından olursun. Spor geçmişim var ama boks olarak değil hocam. 7-8 yıla yakın futbol oynadım. Ya futbol kondisyon açısından boksa faydası var ama futbol başka bir dünya, boks bambaşka bir dünya. O yüzden boksla futbolun arasında farklar var. Biz boksörler mesela aslında futbol e, biz boksörlerin kondisyon açısından işine geliyor. Çünkü kısa sprint atıyoruz. Futbol oynarken o kısa attığımız o koşular aslında boksta bu da var. Ani çıkışlar. Hani ani ataklar yapıyoruz ya boksta. Bir anda rakibe atak yapıyoruz. Aslında bu nevi bir futbolda o kısa depar atmalar var ya rakipten çalım atıp kaçıyorsun. İşimize yarıyor ama e, tabii futbolla boksu aynı şey yapamayız. Benim görüşüm Tyson Fury White'yi fena dövüp knockout edecek. Bence de knockout etmek için gelecek ringe Tyson Fury. İkisi de aynen. Dylan White de o şekilde bileniyor Tyson Fury'ye. Onu knockout etmek için. Çünkü biliyor ki puanlamaya kalsa Tyson Fury'yi yenemeyecek. Muhakkak knockout için ringde olacak. Şimdi e, Halil İbrahim boyun kaç? 1.74. Kilo 74 şu an. 69 dövüşürsün. 5 kilo daha düşersin. Canelo'nun son çıkacağı maçını merak ediyorum hocam. Canelo'nun son çıkacağı maçla ilgili şunu söyleyebiliriz. Tabi sert, özgüvenli bir isim. Canelo'nun Dimitri Pivol özgüvenli bir isim. Güçlü yumrukları var.
kararlı bir isim. Canelo'yla dövüşecektir, savaşacaktır. Ama Canelo'yu yenebilir mi? Burası tartışılır. %85, %91 sakatlık olmadığı sürece Canelo'nun alacağını düşünüyorum. Ama boks bu, sürprizlerle dolu, ne olacağı belli olmaz. Ne zaman maç Türkiye'de yayın var mı? Var. Ya cumartesi günü var inşallah. Halil İbrahim yazıyor. Hocam haklısınız. Alakası yok. Bence de yani sporcu olarak bilirim. O mentaliteyi, savaşma ruhunu severim. Meydan okumayı, boks ilgimi çekiyor. Yani hocam 2-3 senedir de bayağı takip ediyorum. Şimdi boksu öncelikle dünyada popüleşti. Popüler bir spor haline geldi. Artık insanlar boks öğrenmek istiyor. Boksa yöneldi. Çünkü son zamanlardaki o boksun çıkışları, özellikle de Canelo Alvarez, Logan Paul gibi boksörlerin bir anda milyon takipçili isimlerin gündeme gelmesi, bir anda dünyada boks popülerleşti. Özellikle de genç kesimler artık boks öğrenmek istiyor, boksör olmak istiyor. Bu da tabi boksun dünyada bir nevi gelişmesini, bir nevi boksun bir tık daha şimdi UFC'nin önüne geçti diyebiliriz boks. Şu anda boks konuşuluyor dünyada. Bir zamanlar UFC'ydi. Çok şükür yine boks zirvedeki yerini aldı. Yok peki değil. 1.69 benim boyum. Hocam ben futbolda haksızlığa uğradım. Bırakmak zorunda kaldım. Küstürdüler beni bir nevi, ama boks beni bayağı ilgimi çekiyor. Aynen öyle. Boksta da fark eden bir şey yok. Bak, bir tane de küsmüş birisi senin karşında. Onlar bizi küstürdü ama biz de onları küstüreceğiz. Biz de onlara farklı şekilde, farklı yerlerden inceden inceye güzel mesajlar vereceğiz. Sizden duyunca onu çok üzüldüm. Kafamda soru işaretleri oldu bayağı. Yani boksla futbol arasında fark yok yani. Boks daha beter diyebilirim yani, emin olabilirsin. En prestijli boks federasyonu hangisidir? Caner Doğaneli. Caner Doğaneli boksu seven federasyon başkanıydı. Boksu severdi, gerçekten severdi. Dünya boksunda da çok fazla ağırlığı vardı. Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en iyi boks federasyon başkanı Caner Doğaneli'dir. Olsun. Olsun Deniz Gültekin. Kimse seni yanlış anlamaz. Yani tek yanlışın bu olsun. Aynen öyle. Planlar ve düşünceler var. Akıl üstündür. Aynen. Akıl akıldan üstündür. Ama Türkiye boksunu kaderine terk edemeyiz. Bu yüzden Türkiye boksu değişecek. Değişime ihtiyacı var. E, Bu şekilde zaten gitmeyecek. Yumruk yeme olayı, para kazanmıyorsan boks yapılmaz gibi hocam. Hedef çoğunlukla kafa, çünkü sıkıntı hocam. Aynen öyle. Şimdi boks yapıyorsan para için yapıyorsun. Doğruya doğru, biz de öyle. İsim artı para. Yani biz para için, hani ismimiz olsun, para olsun. Ya isimden ziyade biz para kazanmak, bir şeyler, bir yerlere gelmek için boksörler mücadele eder. Genelde fakir kesim boks yapar. Ekonomik seviyesi düşük insanlar bokstan parayı bulmak için canla başla çalışırlar. Çoğu da buldu. Ama para para da şöyle bir şey. Para da mutluluk getirmez. Bir yerde de şöyle bir şey oluyor. Boks bir şeyler getiriyor ama bir şeyler de alıyor diyebiliriz. Yani boks yaptığın sürece
Biraz daha duyguların ölebiliyor. Duyguların ölebiliyor. Acıma duygun biraz çok aza iniyor. Artık birisine bir şey olduğu zaman çok normal görebiliyorsun. Çünkü düşün, e, acımasızca rakibine vuran birini düşün. Ne kadar şey olur yani, duyguları ne kadar bu insanın normal olabilir? Bence olamaz. Gerçekten ben de öyleydi. Mesela insanların o an üzüntülerini veya şeylerini anlayamıyordum. Nasıl söyleyeyim? İnsanlar bir şeylere canı yanıyordu, üzülüyordu ama ben normal görüyordum yani. Çünkü artık bizim canımız hep yandığı için yumruk yiyince her şeyi normal görürdük ama son boksu bıraktığımda artık duygularım biraz daha yumuşamaya başladım. Artık insanların ne çektiği acılarını anlamaya başladım. Çünkü canı yanan insanın o an neler hissettiğini çok şükür yani yavaş yavaş yerine geldi duygularımız. Hocam nasıl başlayabilirim? Peki tavsiyeler neler? Ya bulunduğun ilde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gidiyorsun. Ben Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün boks kulübüne yazılmak istiyorum diyorsun. Onlar da seni doğal olarak yaz okulları var. Oradan girebilirsin. Veya Gençlik Spor'a gidersin. Devletin boks salonları var. Orada gidip başlayabilirsin. Sıkıntı yok. Bu kadar basit. Pro boksör olmak için İngilizce şart mı? İngilizce şart değil. Bu İngilizce ne olsun olmasın. Profesyonel boksörlerin kaç tanesi İngilizce biliyor? Yani şart değil yani. Öyle bir şart yok. Ama tabii gittiğin ülkede hayatta kalabilecek kadar İngilizce bilsen iyi olur. Yani en azından ekmek alacaksın, şeker alacaksın, otobüs bileti alacaksın. Bunları bilmen gerekiyor. 2022'de düşüş yaşayan boksörler, yükseliş kaydeden boksörler hangi boksörlerdir? Ee, ya yükselişe geçen Usyk vardı. Usyk vardı. Yükselişe geçen yine Pitbull var. İssaç Pitbull Cruz. Bu yükselişe geçen aslında boksörlerden son zamanlarda ismi duyuluyor bu ismin. Yavaş yavaş popüler olacaktır gitgide. Ryan Garcia yine devam ediyor. Yani böyle. Şimdi sen yumruk yemeye alışkınsın ya hocam. Biri yumruk atsa normal bir insana göre daha mı az hissedersin? Yoksa aynı acıyı hisseder misin? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yerde bir kavga olmuştu. Bilmem 5-6 kişi bana vurmuş kafama falan, kafamın arkasına. İşte bana diyorlar ki sana biz çok vurduk diyorlar. Ben hiç hatırlamıyorum yani. Mesela arkasına falan vurmuşlar. Ben dedim hiç hatırlamıyorum vurduğunuzu dedim. Nerede vurdunuz dedim. İşte şurada ben sana çok vurdum diyor. Bir de bana abi diyor. Ondan sonra dedim hiç hatırlamıyorum yani. Ha, tabii şimdi olsa canım yanar. Ama o an hiç duymadım, hissetmedim bile yani. Aynen daha az hissediyoruz biz, doğrudur. Psikopat ruh haline giriyor insan hocam. Aynen öyle yani. Boksörler şunu söylemek gerekirse yani normal insanlar değildir. Bu da bir gerçek yani. Boksörleri duruşundan, işte hareketlerinden, tavırlarından anlarsın. Kimi çok kendini beğenir. Çok fazla özgüvenli dururlar. Dünya etraflarında dönüyor zannederler. Oysa öyle bir şey yoktur ama onlar öyle zanneder. Biz yani e, nasıl söyleyeyim? Aslında bazen de çok neşelidiriz, çok komiktiriz. Yanımızdaki insanları eğlendiririz. E, bazen nasıl derler ona? Çok mütevazı oluruz aslında, alçak gönüllü oluruz. Bazen de sinirlendiğimiz zaman her yeri yakasımız gelir. Her yeri darma duman edesimiz gelir. Yani bu da boksörler böyle yani. Özel boks falan salonlara gitsek yardımcı olurlar mı? Peki. Tabii olurlar. Öncesinde şunu yap. Özel boks dersi veren yerlerdeki antrenörün başarısını araştır. Amatörde ne başarısı var? Nasıl antrenör olmuş? Milli sporcu mu? İşte bunları biraz araştır. Ona göre bir anda bu işi bilmeyen biriyle gidip de çalışma yani.
Hocam bir işi para için yapılırsa başarı gelmez. İlk önce kendinin karakterine uygun mu? Her işte böyle sevmeden devam edilmez. Sonrası para VB gelecektir. Ben boksu seçiyorum. Ölürüm ligde çıkmayız. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ee, Burada ben buradayım. Şu anda boks hakkında konuşuyorum. Ben YouTube'a bu zamana kadar %95 verdiysem 5 almamıştırım. İstediğiniz yemin edebilirim. Yani şu an belki de internet paramı anca karşılıyordur. Belki karşılamıyor çoğu kez. Ama ben bu işi seviyorum. Bu işle ilgili konuşmayı seviyorum. YouTube'da da tabii bir yerlere gelmek istiyorum. Bir mücadele içerisindeyiz sonuçta. Ama dediğim gibi ben bu işi sevmesem saat kaç? 23.48, 11.48 bu saatlere kadar konuşmam. Bu saatte kadar e, canlı yayında durmam. Ama sevdiğim için ben boks hakkında bu şekilde paylaşımlara kazansam da kazanmasam da devam edeceğim. Bu benim hobim. Seviyorum. YouTube'da olmayı, burada video paylaşmayı, kendimi anlatmayı, boksu anlatmayı, e, yani hoşuma giden bir şey yapıyorum ben şu anda çok şükür. Kavganın varsa anlatsana usta. Ne anlatayım yani. Adamlar bizi yanlış anlıyor. Bir bakıyoruz bir futbol sahası adam tekme tokat bir anda girişiyor yani bize. Ne anlatayım? Hiçbir şey de anlamıyorsun. Adamlar ne yaptığını da bilmiyor. Benim yaptığım bir şey de yok. Öyle yani biz de önümüze gelene vurduk yani. Vurduğumuz gidiyordu en son. Arkasını dönüp gidiyordu yumruğu yiyen. Bu kadar yani. Bir boks salonun iyi olduğunu nasıl anlarız? Şimdi arkadaşlar bir boks salonunun iyi olduğunu nasıl anlarsın? Öncelikle o kişinin boks geçmişi ne kadar boks yapmış? Örnek vereyim. Ben 21 yıl boks yapmışım. 20-21 yıl. Şimdi sen 20-21 yıl boks yapmış biriyle 5 yıl boks yapmış, 2 yıl boks yapmış bir aynı mıdır? Değildir. Bu 21 yıl boks yapan insan nedir? Birçok şey birikmiştir onun üzerine. Tecrübe, ondan sonra bilgi, birikim, işte her konuda. Yani bir boksörün, bir sporcunun ne istediğini bilir. Ee, Ona neyi yükleyeceğini bilir. O yüzden bu gibi şeylere dikkat edin. Boks geçmişi bence önemlidir. Yaptığı maçlar, başarıları, milli sporcu olması. Tabi herkes milli sporcu derken işte tutuyorlar adamı çıkar diyorlar Ahmet Cömert'e işte milli sporcu. Yani milli bu şekilde de bir her milli de değil yani. Kişiye verilen değer, antrenman, ilgi, kalite ve salon başarısı tabii ki. Kavgada adrenalin iyi midir? Ya kavgada adrenalin iyi değildir. Kavgada önce bir sakin olacaksın. Sakin sakin döveceksin. Hiç acele etmeyeceksin. İyi bir antrenör kesinlikle yurt dışı görmüş adamdır. Tabii yurt dışında çalışmış, antrenörlük yapmış. Ya, tabii bu isim değildir. Bizim hocada tecrübe ve bilgi vardı ama ilgi alaka sıfırdı. Geç de olsa salondan ayrıldım. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse eğer ki bulunduğun salonda sporcuyla aranda bir samimilik yoksa o seninle çalışmaz. Öncelikle ben şeyi sevmiyorum mesela. Ben de şimdi doğal olarak biz de salon açacağız. Biz de ders vereceğiz. Şimdi ben beyefendi işte şu bu sevmiyorum. Yani ben resmi olmayı çok fazla sevmiyorum. Yani ben daha çok abi, amca, işte abla. Yani bu tarz konuşmayı seviyorum. Çünkü karşınıza samimilik vermezseniz o kişiyle iletişiminiz çok iyi olmaz. Önce o samimiliği vereceksin. Ondan sonra hem o önce boksu anlatacaksın. Boks nedir yani? Boksun ne derecede boks yapmak istiyor, ne derecede öğrenmek istiyor. Önce boks anlatacaksın, sonra bir şeyler öğreteceksin. Şimdi bokstan herkesi korkuttular. Dövüş sporlarından korkuttular. Özellikle de boksta bir şeyler anlatırken karşıdaki adamın boksun ne olduğunu. Örnek vereyim birisi boks yapacak özel salonda. Şimdi korkuyor. Boks bu diyor. Canımı yakar. Yumruk vururlar. Beni hemen maça çıkartırlar. Kafasında 50 türlü tilki dönüyor. Oysa
Şunu diyeceksin. Sen boksu ne derece öğrenmek istiyorsun? Abi umarım Dillian White agresif oynar. İnşallah. İnşallah agresif oynar. Biz de iyi bir boks, heyecanı yüksek bir maç izleriz. Öyle de olacak, emin olabilirsin. Bu maçın heyecanı yüksek olacak yani. Şimdi çocuğa diyeceksin, sen ne derece boks öğrenmek istiyorsun? Hemen mi? Kısa sürede mi? Bu işi çok iyi mi? Öğrenmek istiyorsun, meslek haline mi getireceksin? Yoksa hocam bana bir iki yumruk attır, böyle gardımı falan göster, yumruğu düzgün atmaya göster dedi. Kısa sürede bu işi bana ne kadar öğretebiliyorsan, yükleyebiliyorsan, kısa sürede yükle diyorsan bitti yani. O kadar. Onu o kadar göstereceksin. Ondan sonra yani herkes boks öğrenecek de ringe çıkıp dövüşecek diye bir şey yok. Adam hobi olarak yapacak belki. Hobi olarak salonda hobisi seviyor. Sadece öğrenmek, torbaya yumruk atmak istiyor adam. Biriyle dövüşmek istemiyor. Bu yok diyeceksin. Bunu anlatacaksın yani. İnşallah. Bilgi veririm zaten. Paylaşırım. Gelirsiniz. Roy Jones tarzını nasıl biliyorsun? Hocam kart fazla almazlar. Şimdi arkadaşlar, boksta savunma önemlidir. Tabi her zaman böyle duracaksın diye bir şey yok yani. Tabii ki elini indireceksin. Ama elini indirmek için belli bir tecrübe edinmen gerekiyor. Belli boksta o birikimi sağlaman gerekiyor. Yani kavanozu biraz doldurman gerekiyor. Yani belli bir tecrübe edindikten sonra ellerin aşağıda da olabilir yani. Burada olabilir, aşağıda olabilir. Floyd gibi mesela. Floyd gibi mesela şey yaparsın. Buradan atarsın. Ama genelde her zaman boksta şu var. Her zaman tedbirli olacaksın. Ne zaman yumruğun geleceği belli olmaz. Lak diye atar. O yüzden her zaman elini olabildiğin kadar yakın tutacaksın. İstanbul'da inşallah benim salon olacak. Ben İstanbul'dayım bu arada. Usta ben çok ellerini kapatan adamı sevmiyorum. Ya çok sıkıcı oluyor. Tabii tabii yok çok şey yapmayacaksın. Çok böyle şey değil ama mesafeden mutlaka kapatacaksın. Mesafenin dışında tabii ki ellerini aşağıya indirebilirsin. Örnek vereyim, şey yapabilirsin ama mesafeye girdiğinde mesafeye mutlaka kapalı olmak zorundasın. Çünkü hem ters bir yumruk alırsın, gidersin. Dağılırsın. Kondisyonun gider. Yani bunlar önemlidir yani. Ne zaman sonra açacaksın hocam? Bilgi verme şansınız var mı? Salon açtığımda zaten bilgisini veririm. Zaten o zaman da zaten bir sayfa, Google'a bir sayfa yapacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Oradan ben size salonun bilgisini veririm. Gelirsiniz. Olabilir de yani boksla MMA bambaşka bir dünya. Bizim işimiz yumruk atmak. Bizim kadar yumruğu iyi kimse atamaz. Hiçbir MMA'ci bizim kadar iyi yumruk atamaz. Onu söyleyeyim yani. Esenyurt tarafında. 36. Yumruk yediğin kaslar yumuşuyor deme hocam. Kondisyon düşüyor. Aynen mesela gerçekten ben şunu anladım. Yani spor yapıyorsan mutlaka ve mutlaka şey yapacaksın. Ne derler ona? Devam ettireceksin. Yani vücudun ölüyor yani. Sürekli dokunuş yapacaksın vücuduna. Bu arada kanala abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olsunlar. Bildirimlerde de tümünü işaretleyin. Canlı yayın açtığımda haberdar olursunuz. En azından e, biri geç biri erken girmez. Doping alan sporculara denk geldin mi hocam? Bu arada bizim takımda da doping şu anda dünyada almayan yok zaten. Yani doping alıyorlar ama onun doğalları çıktı tabii. Doğal ilaçlar da çıktı. Onlardan kullananlar var.
Orta siklet 2020 olimpiyatta örneği var. Birinci kroşede knockout. Aynen öyle. Hocam cepler bir boksör için bence en önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir boksör önemli olan şu var. Yumruk atarken yumrukların mesela giderken yumruk mesela giderken şu kolunu attığın zaman burayı kapatacak, omuzun geniş olacak burası. Bak şu omuz şu başlarım var ya şuralar. Mesela yumruk attığın zaman vücudun gücünü de şey yapacaksın yani bu döndüreceksin bu vücudu. Mesela attığın zaman bunu kapatacak burayı yani. Böyle. Buradan gelen yumruğu kapatacaksın. Bir bu şekilde. Buradan kroşe attığın zaman bu şekilde kapatacaksın. Buradan bakacaksın. Yani kapatacaksın. Of. Şimdi boksla ilgili teknik anlamda sıfırdan başlamadım anlatmaya. Yüzeysel anlatmaya çalıştım beni acele ettirdikleri için. Teknik anlamda anlatmaya başladığımızda bir anda abonemiz patlayacak. Abone sayımız patlayacak. Şu an 2000 küsürüz. 2000 küsür abonedeyim şu anda. Abone sayısı bir anda artış gösterecek. Sonrasında izlemelerimiz zaten çok ama dediğim gibi abonede gerideyiz. Bunun da nedeni şu, teknik videolar çok fazla, arkadaş benden teknik video bekledi. Bunu atamadım. Benim bunu anlatmam için dediğim gibi çok uygun bir ortam olması lazım. Salon olması lazım. Görsel göstermem lazım. Rakip üzerinde. Şimdi kafama göre boks anlatamam yani. Size de zarar vermiş olurum. Yani o yüzden biraz sabredeceğiz bu konuda. Çeneyi bir pozisyonda koruma. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi burada gardını aldın şimdi. Bak burada aldın gardını. Burada. Şimdi bu alttan yumruk geldiğinde bak buradan arı yumruk girer bak buradan. Mutlaka buradan kapatırken burayı kapatacaksın bu şekilde bak. Bu şekilde alttan bu sefer yumruk almazsın. Buna çok dikkat etmek lazım. Bu el bak burada olursa buradan yumruk yersin bak buralardan. Mutlaka bu şekilde kapatacaksın. Buralarda yukarıda olacak yani. Yumruk yememek için. Çoğu bu hatayı yapıyor. O yüzden tam buraya yumruk alıyor. Bu da puan alıcı yumruklar kafaya gelmiş oluyor. İşte yani çoğunun hatası bu aslında. Şike konusunda ne düşünüyorsun? Türkiye'de yeterli önlem var mı? Yok. Şike bizim zaten üzerimize oturmuş. Böyle biz alışmışız ona. Biz onunla devam ediyoruz. YouTube'da var mı teknik video? Hiç görmedim. Beklemedeyiz hocam inşallah. Flow stili nasıl? Hocam çok iyi defans var. Şimdi flow stiline geçmen için onu oturtturman lazım. Onun üzerine çok tekrar yapman lazım ki bu stil sana fayda sağlasın ama şimdi bazı arkadaşlar hemen tutuyor o stile geçiyor işte o stilde bir şey yapacaklarını zannediyorlar başarılı ama o stili yapanların çoğu kısa sürede yapmaya çalışanlar çoğu çok fazla yumruk aldı beceremediler. Bazıları becerdi ama bir takım birkaç boksör becerdi bunu. Wilder Fury öyle devirdi dördüncü roundda. Ya diyorum ya Wilder aslında ben üzülüyorum Deontay Wilder'a. Tyson Fury'yi bir yerde yenebilecek bir boksör ama 2 kez maç kaybetti. Hayret yani. Ee, Onu yapman gerekiyor yani onu üzerine çok çalışman gerekiyor. Aslında ben video şey yapacağım. Şimdi e, bununla ilgili videolar çekeceğim aslında boksörlerin, iyi boksörlerin hem yaptığı iyi şeyler hem hataları işte onunla ilgili bir video yapacağım. Onda da şey yaparım belirtirim zaten.
Hah, aynen öyle. Ayaklar, kondisyon, bir de beklemesi, durması yani bunu zaten boksta bunu yapıyorsan maçı kazanamazsın. Analiz videoları da gelir hocam, beraber inceleriz. Aynen öyle. Zaten analiz videolarımı benim izleyin. Bak, boksörlerle ilgili analiz videolarımı izleyin. Bak, çoğu videom isabetlidir. Hatta çoğu arkadaş şunu dedi yani, hocam ben bir boksör hakkında yanlış düşünüyordum ama sizi dinledikten sonra düşüncelerim değişti. Gerçekten haklısınız dedi. Şimdi arkadaşlar, ben var olan gerçekleri söylerim. İster beni kim arkadaş desteklesin, ister desteklemesin. Boks ilgili söylerim. Kenara çekilirim. Sonrasında da zaten karşılığını görür. Benim söylediklerim çıkar zaten çoğu kez. %85, %90 çıkar. %5'lik bir kısımda yanılabilirim. Sonuçta insanız. Ama genel olarak söylediklerim tam isabet. Ya Wilder son iki maçı rezil maçtı aslında. Wilder yani kondisyon sıfır, ayaklar oynamıyor, bekliyor. Yani gerçekten hediye etti yani Tyson Fury, al bu maçı dedi yani Wilder. Yani ona ne yaptılar bilmiyorum yani, bir iksir mi içirdiler, bir şey mi yaptılar yani. Wilder o Wilder değildi yani. Ayakta zor duruyordu ya, böyle bir saçmalık yok ya. Yani sen ezeli bir rakibin karşısına çıkıyorsun. Yani o kadar dolusun. Ya, ayakta duracak halin yok yani. Yani ne bileyim ya, ben de o maçlarda bir şeyler var ya. Analiz videoları da gelir hocam beraber. Onun kilosu 96 civarı, çok kilolu geldi hocam. Hocam kaslarla oksijen getiremedi ki. Yetiremediyse ona göre çalışacaktı yani, nasıl söyleyeyim, ona göre şey yapacaktı. Madem çok şey, arkadaşlar son sorular alalım. Çünkü benim gözlerim de artık kapanıyor. Uyumam gerekiyor. Akşam sahura kalkacağız. Gece sahura kalkacağız. O yüzden son soruları alalım. Yayını kapatalım. Tanıdığımız Wilder böyle değil. 2-3-4 rounddan sonuna kadar sallandı. Kötüydü. Var bir şey. Aynen öyle. İlk maçta bakın hocam çok daha iyiydi. Aynen bak, ilk maçta çok iyiydi. Vuran vurana, gran grana maç yaptı ama 2-3 berbat. Yani hediye etti yani Tyson Fury'ye. Aynen öyle yani, üzüldüm ben ya Deontay Wilder'a. Yüzdü sonuna geldi. Sonunda her şeyi batırdı yani. Ben çok kilo olmasını bekliyorum. Olabilir. Kendine iyi bakın maça. Aynen, Tyson Fury Dillian White maçında görüşürüz. Canlı yayın olacak. Maçın tarihini, zamanını belirten videoyu paylaştım. Oradan da bakabilirsiniz. Maç dur yine söyleyeyim ben size. E, 8 gibi olacak yarın. 8 gibi ekran başında olun yani. 8 gibi canlı yayına başlarız. Aynen Halil İbrahim, yakıtı yetiremedi. Aynen öyle. Çok hızlı, net yumrukları var bazen. Mermi gibi. O yumrukları yiyen zaten ayakta kalamıyor.
Ama şimdi onlardan eser yok. Arkadaşlar görüşürüz. İyi geceler. Hayırlı sahurlar herkese. Son soruları alalım. Kapatalım. Fari son maçta mezarda kaldı. Mezardan kalktı. Aynen öyle. Gerçekten Fury'nin bak bu adamın şansı var ya. Bu Tyson Fury'deki şans belki de hiç kimsede yok. Hadi görüşürüz. İnşallah maç günü yine bakalım nasıl dövüşecekler, hep birlikte maçla ilgili yorum yaparız. Aynen. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler. Hayırlı sahurlar.